Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle 0-3-9 aya uygun bir yelek çalışacağız. Yeleğimde sadece bir yumak ip kullandım. Yakasını başladıktan sonra bebek küçük olduğu için özellikle oyuntulu yaptım. Yaka düşürme, kısa satır dönüşü yaptım bu kısımda. Fare dişi modelinin de tüm sıralarını anlattım. Bu kısımdaki yaka düşürmeyi yaparken modelimin sıralarını da tarif ettim. Roba kısmını bitirdikten sonra beden kısmına devam edip tamamladım. Yeleğim bittikten sonra etek kısmına yalancı trabzan, bant kısımlarına zincir işi uyguladım. 5 tane düğme kullandım. Uygun renklerle kız ve erkek bebeklere çalışabilirsiniz. İçi ve dışı çok düzgün bir örgü oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Örgüme başlamadan önce de kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hepinize sevgiler yolluyorum. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Himalaya anti peeling ip kullanacağız. İpimiz 100 gram, 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk no 704-42. Şişimizde 3 numara arkadaşlar. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara kullanabilir. Misinalı şiş sevmeyenler düz şişle yapabilir. Şişimize 71 ilmek atarak başlayacağız. Şiş numarasını da yazdım. Ben ilmeklerimi atıp hazırladım. 2 çizgide haroşa ördüm. 4 çizgiden yaka kısmını yapacağız. Şimdi ters yüzden 1 2 3. çizgi haroşa sırasında ilik yerini açacağım. Örgüyü başladığım ipim sağ yönde, sol yöne 2 sırada ilik yerini açıyorum. 2 4 6 7 ilmekten oluşan bir bandımız olacak. Bir ilmek daha örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime ikisini birlikte alıp haroşa örüyorum. Kalan ilmekleri normal örüyorum. Bir ilmek kesmiş olduk. Sırayı tamamlıyorum. Düz yüze dönüyorum. Düz yüzde kenar ilmeğini örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek haroşa örüyorum. 3 ilmek haroşa ördükten sonra ikisini birlikte ördüğüm ilmeğin hizasındayım. Bir ilmek kesmiştik. İlik yeri için bir tane ilmek doluyorum. Devam edip ilmeklerimi haroşa örüyorum. İlk ilik yerimizi açmış olduk. Daha sonraki ilik yerlerini 13 çizgi haroşa ile açacağım. Devam edip yaka kısmında 4 çizgi haroşa olana kadar örüyorum. Sıralarımı tamamlayınca tarife devam edeceğim. Tamamladım sıralarımı, ayraçlarımı takıp ilmeklerimi hesapladım. Yazıyla anlatacağım önce, daha sonra örgümüze başlayacağız. 71 ilmekten 13 ilmek önler için ayırdım. Devamında 2 ilmeğimiz var. Sağına ve soluna artmalar ekleyeceğiz. 9 ilmek kol ilmeğimiz, yine devamında 2 ilmek artma yeri, 19 ilmek arkası, devamında 2 ilmek artma yeri için ikinci kol yine 9 ilmek, devamında 2 ilmek artma yeri, daha sonra da ikinci ön 13 ilmek, toplamda 71 ilmek arkadaşlar. Ayrımlarımızı yapıp ilk sırada artmalarımızı ekleyeceğiz. 13 ilmeğin 7 ilmeği bant ilmeği olacak. 6 ilmek düz örülüp beden ilmeği olacak. Örgümüzde düz yüzden
bir sıra öreceğiz. Ters yüzden tekrar bir sıra, düz yüzden tekrar sıramızı ördüğümüzde 4. sıra ters yüzde fare dişi modelini uygulamaya başlayacağız. Yeleğimizin tamamını modelli öreceğiz. Hırkamdaki gibi. Ayrıca hırkamın kanalımda anlatımı var arkadaşlar. Fare dişi modeli de çok güzel bir model. Bebek örgülerine çok uygun. Örmesi de gayet zevkli. Yakamızda kısa satır dönüşü yaparken modelimizi de tarif etmiş olacağım. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 6 ilmek haroşa öreceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek bant ilmeğimiz. Bant ilmeklerinden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz örüyorum. Sağ yöndeki şişimde 13 ilmeğim oldu. 6 ilmeği ördükten sonra mavi ayracımın hizasındaki 2 ilmek bizim artma ilmeklerimizin ortasındaki 2 ilmek olacak. Onun için ön kısım için bir tane artma ekliyorum. 1, 2 düz ilmeği örüyorum. Kol için bir tane artma ekliyorum. Devam edip 9 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmekten sonra pembe ayracımın hizasındayım. Yine bir tane ilmek ekliyorum. Kol için sol yönüne. Ayracın hizasındaki 2 ilmeği düz örüyorum. Arka kısmın ilmeklerine geldik. Arkası için sağ yöne bir tane ilmek ekliyorum. 19 ilmeği düz örüyorum. Mümkün olduğunca kesmeden çekim yapacağım bu bölümlere. İnşallah şaşırmam arkadaşlar. Şaşırırsam tüm çekimim gider. Silmek zorunda kalırım. 19 ilmeği tamamladım. Ayracımın hizasındaki 2 ilmeğe geldik. Arkası için tekrar bir ilmek artma ekliyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Kol için bir ilmek artma ekliyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz örüyorum. Sarı ayracın hizasındayım. Kol için bir artma daha ekliyorum. 1, 2 ilmek düz örüyorum. Ön için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra ikinci ön ilmeklerinden bir ilmek örüyorum sadece. 12 ilmeği şişimde bırakıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Ters yüzüne döndükten sonra son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. İpimi örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru atıyorum. Son ördüğüm ilmeği çiftli ilmek gibi yaptım. 2 tane gibi oldu bu ilmeğimiz. İpimi tekrar örgünün ters yüzüne alıp eklediğim artma ilmeğini ters örüyorum. Diğer ilmekleri de modele göre ters örmem gerekiyor.
kol ilmeklerini tamamlıyoruz. Arka kısmın ilmeklerine başlıyoruz ve yine sıramıza göre, model sıramıza göre ilmeklerimiz ters. Herhangi bir işlem yok. İsterseniz videoyu ayarlardan yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Evde genç birileri varsa mutlaka size yardım edecektir video hızı konusunda. Tamamladım arka kısmın ilmeklerini. Kol ilmeklerine geçiyorum. Yavaş örmeye başlıyorum artık. Artma ilmeğine geldim. 1 2 ilmek ayracın hizasındaki ilmeği ördükten sonra ön için eklediğim artma ilmeğini ters ördüm. Daha sonra sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 10 12 13 ilmeğim var. 13 ilmekten kısa satır dönüşü için bir tane ilmek örüyorum. Diğer ilmekleri şişimde bırakıp örgünün düz yüzüne çeviriyorum. Düz yüzde son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmeğimi 2 tane gibi yaptım. Bir ilmeği düz ördüm. Daha sonra ayraçların hizasındaki 2 ilmekteyim. İlmekleri örmeden ön için bir ilmek artma ekliyorum. 1 2 ilmeği düz örüyorum. Kol için artma ekliyorum. Kol ilmeklerini örüyorum. Yine ayracın hizasındaki ilmeklere gelince artma eklediğimiz kısım belli. Kol için ikinci artmayı ekliyoruz. 1 2 ilmek düz örüyoruz. Arkası için bir tane artma ekliyorum. Arka kısmın ilmeklerini düz örüyorum. Pembe ayracın hizasında tarife devam ediyorum. Pembe ayracın hizasındayım. Son kalan arka kısmın ilmeğini örüyorum. Daha sonra bir tane artma ekliyorum. Arkası için 1 2 ilmek düz örüyorum. Kol için artma ilmeği ekliyorum. Kol ilmeklerini düz örüyorum. Sarı ayracın hizasına gelince yine bir tane ilmek ekliyorum. 1 2 ilmek düzü örüyorum. Ön için bir ilmek artma ekliyorum. Artma ekledikten sonraki ilmeği düz örüyorum ve kısa satır dönüşü yaptığımız ikili gibi olan ilmeğimizdeyiz. Bu ilmeği örmek için şişimi soldan sağa doğru ilmeğin içine takıyorum. Ve yavaşça bu ilmeği düz örüyorum. Şişimden çıkartıp yerleştiriyorum. Sol yöndeki şişimden bir ilmek daha düz örüyorum. Kalan 2 4 6 8 10 11 ilmeği şişimde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Örgünün ters yüzünde ön kısmın ilmekleri çok az, model uygulayacak kadar yok.
Ön kısmın ilmekleri gelişine öreceğiz. Kol, arka ve diğer kola fare dişi modelinin sırasını yapacağız. Son ördüğüm ilmeği aldım yine şişime, sağ yöndeki şişime, ipimi örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru atıyorum. İlmeğimi yerleştirdim. 1 2 3 ilmek ön ilmeklerinden ördüm. Düz ilmeklerin hizasına geldim. 1 2 ilmek ters örüyorum. Kol kısmına başlıyorum fare dişi modelini yapmaya. Ters ilmekle başlayacağım. Ters ilmekle bitecek arkadaşlar. Artma eklediğim bu ilmek ters ördüm. Sıradaki ikinci ilmeği düz öreceğim ama şişteki sıradan değil, bir alt sıradan ilmeğin içinden şişimi takıyorum düz yüze, düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Düz ilmeği örmek için yine bir alt sıranın ilmeğin içinden taktım, düz ördüm. Ters ilmeği gelişine örüyorum. Düz ilmek için şişteki sıradan değil, bir alt sıradan taktım şişimi, düz ördüm. Ters ilmek, düz için aynı işlem. Yine ters ilmeğim, düz ilmek. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmek için bir alt sıraya taktım şişimi, düz ördüm. Son ilmeğim artma ilmeği, ters örüyorum. Kol kısmındaki ilmeklere modelimin sırasını yaptım. 1 2 ilmek ters ördüm ayracın hizasındaki. Daha sonra arka kısmın ilmeklerine yine ters ilmekle model sırasının 4. sırasını başlıyorum. Ters ördüm ilmeğimi, düz örüyorum. Ters, düz. Bir ters ilmek, bir alt sıradan düz ilmek. Arka kısmın ilmekleri bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Koyu zemin olması için örtü sermedim ama şişimiz rahat bırakmıyor bize. Modelimize göre devam ediyoruz. Düz ilmeğimi örüyorum. Son olarak düz ilmeği ördükten sonra artma ilmeğindeyiz. Arka ilmeklerinde bu ilmeğimi de ters örüp modelimin kurulumunu tamamlıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm. Daha sonra yine kol kısmının ilmeklerindeyiz. Ters ilmekle başlıyoruz. Düz ilmek örüyoruz. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters, düz, ters ilmek, düz ilmek. Düz ilmeği ördükten sonra yine artma ilmeği, bu ilmeğimizi de ters örüp ikinci koldaki model kurulumunu tamamladık. 1 2 ilmek ters ördüm. Ön kısmın ilmeklerini ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördükten sonra
1 2 ilmek ve 3. ilmek arkadaşlar dönüş yaptığımız ilmek. Bu ilmeğimizi farklı öreceğiz. Tekrar çıkardım az öncekini. Şişimizi düz yüzden ters yüze doğru taktık ve ters ördük. Bir ilmek daha ters ördük. Şişte kalan 2 4 6 8 10 11 ilmeği şişimizde bırakıp örgünün düz yüzüne döndük. Düz yüzde son ördüğümüz ilmeği sağ yöndeki şişimize alıyoruz. Yine ipimizi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimizi ikili gibi yapıp ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ön kısmın ilmekleri bitince bir ilmek artma ekliyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Kol için artmamı ekliyorum. İlmeklerimi model sırasına göre düz örerek ilerliyorum. Pembe ayracın olduğu kısımda artmaları ekleyeceğim. İkinci pembe ayraçta da ekleyeceğim. Ve sarı ayracımın hizasında tarife devam edeceğim. Sarı ayracın hizasındayım. Kol için artmamı ekledim. Devamında 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ön için artmayı ekliyorum. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra dönüş yaptığım ilmeğe geliyorum. Şişimi yine soldan sağa doğru ilmeğin içine takıp bu ilmeğimi düz örüp yerleştiriyorum. Daha sonra sol yöndeki şişimden 1 2 ilmek örüyorum. 2 4 6 8 9 ilmeği şişimde bırakıp örgünün ters yüzüne dönüyorum. Ters yüzde son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime aldım. İpimi örgünün ters yüzünden düz yüzüne doğru atıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Kol kısmın ilmeklerindeyiz. Ters örmeye devam ediyoruz. Sırayı tamamlayıp mavi ayracın hizasında tarife devam ediyorum. Mavi ayracın olduğu hizadayız. 1 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini örmeye başlıyorum. Dönüş yaptığımız ilmeğe geldik arkadaşlar. İpimizi örgünün ters yüzüne atıyoruz. Şişimizi ters yüzden düz yüze doğru ilmeğin içinden takıp ilmeğimizi ters örüp şişimizden çıkarıp yerleştiriyoruz. Sol yöndeki şişimizden 1 2 ilmek ters örüyoruz. 2 4 6 8 9 ilmeği şişimizde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyoruz. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi örgünün üzerinden ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeğimi ikili gibi yapıp daha sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Artma eklediğimiz kısma gelince ön için artma ekliyorum. 1 2 ilmek düz örüp kol için artma ekliyorum.
Pembe ayraçların olduğu bölümlerde de artmamı ekleyeceğim. Sarı ayracın olduğu bölümde tarife devam ediyorum. Sarı ayracın olduğu bölümdeyim. Artmamı ekliyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Ön kısım için 1 ilmek artma ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyorum. 6 ilmek düzden sonra yine kısa satır dönüşü yaptığım çiftli ilmeğimdeyim. Şişimi soldan sağa doğru ilmeğime takıp düz örüyorum. Sol yöndeki şişimden 1 2 ilmek düz örüyorum. Sadece bant ilmeklerini şişimde bırakıyorum. 2 4 6 7 tane örgünün ters yüzüne dönüyoruz. Son ördüğüm ilmeği aldım şişime. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. Ve model kurulumu için başlıyoruz. İlmeklerimizi hesaplayacağız arkadaşlar. Artma ilmeğini ters öreceğiz. Bu ilmekten sağa doğru sayacağız. Artma ilmeği ters, yanındaki ilmek düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Ters ilmekle başlıyoruz. Daha sonraki ilmeği kısa satır dönüşü olduğu için bir alt sıradan değil de normal örüyorum. Ters ilmeğimi örüyorum. Normal düz olarak ördüm kısa satır ilmeğini. Ters ilmeği de ördükten sonraki ilmeğe bir alt sıradan şişimi takıp düz ördüm. Ters ilmek ördüm. Düz ilmek ördüm. Ters ilmek, düz ilmek ve artma ilmeğini de ters örerek ön kısma da model kurulumu yapmış olduk. 2 ilmek ters örüyoruz. Ayracın hizasındaki ilmekler, kol kısmının ilmeklerine modeli uygulamaya başlıyoruz. Yine ters ilmekle başlıyorum. Düz ilmek örüyorum. Ters ilmek, düz ilmek. Ters ilmek, düz ilmek. Düz ilmeği ördükten sonra artma ilmeğine gelince ters örüyoruz. Daha sonra 1 2 ilmek ters örüp arka kısmın ilmeklerine modelimizin sırasını başlıyoruz. Yine artma ilmeğini ters örerek başlıyorum. Devamındaki ilmeği düz örüyorum. Ters ilmek, düz ilmek, ters, düz. Düz ilmeğimi ördükten sonra arka kısmın ilmeklerinde artma ilmeğindeyiz. Ters örerek model sırasını tamamlıyoruz. Devamındaki 2 ilmeğimizi ters örüyoruz ve kol kısmı için başlıyoruz. Bir ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek.
İpimizi düzgün alamadık. Artma ilmeğine gelince kol ilmeklerinin model sırasını ters ilmekle tamamladık. 2 tane düz ilmeğimizi ters yüzden ters örüyoruz. İkinci önün ilmeklerine ters ilmek örerek başlıyoruz. Bir ters ilmek örüyorum, devamındakini düz örüyorum. Ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve kısa satır dönüşü yaptığımız için bu ilmeğimizi de şişteki sıradan düz örüyoruz. Diğer ilmeği ters örüyoruz. Şişimizde 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. Bir de kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimiz var. İpimizi örgünün ters yüzüne attık. Şişimizi de ters yüzden düz yüze doğru ilmeğin içinden takıp ilmeği ters ördük. Daha sonra 1, 2 ilmek ters örüyorum. Bant ilmeklerini şişimde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyoruz. Son ördüğümüz ilmeği aldık. İpimizi örgünün üzerinden atıyoruz. İkili gibi yaptık ilmeğimizi. Sonra ilmekleri düz örmeye başlıyoruz. İki ilmeğin hizasına gelince 2 düz ilmeğin artmama ekledim. Ön kısımdaki görüntüde bu şekilde. Sıramı devam edip örüyorum arkadaşlar. Artmamı ekledim. Bu kısımda da artmalarımı ekleyip sarı ayracın olduğu kısımda devam ediyorum tarife. Sarı ayracın olduğu bölümdeyiz. Bir ilmek artma ekliyoruz kol için. 2 ilmeği düz örüyoruz. Ön için artma ekliyoruz. İlmekleri düz örmeye başlıyoruz. Yine kısa satır dönüş ilmeğine geldik. Şişimizi soldan sağa doğru ilmeğin içinden takıp düz örüp yerleştiriyoruz. Tamamladık kısa satır dönüşünü. 7 ilmek bandımızı haroşa örüyoruz. Ters yüze dönüp ilmeklerimizi haroşa kısmı haroşa örüp diğer ilmekleri de ters örüyoruz. Aslında ikisinin örülüşü benim için aynı. Model ilmeklerini de ters örerek devam ediyorum. Mavi ayracın hizasında tarife devam edeceğim. Mavi ayracın olduğu kısımdayım. İlmeklerimi ters örüyorum. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe kadar örüyoruz. Ve geldik ilmeğimize. Şişimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek bant ilmeği, bir de dönüş yaptığımız ilmek var. İpimizi örgünün ters yüzüne attık. İlmeğin içine soldan sağa doğru şişimizi takıp bu ilmeğimizi ters örüp ipimizi birazcık yerleştirdik.
Daha sonra bant ilmeklerini tamamlayıp örüyoruz. Sıramızı da tamamlamış olduk. Kısa satır dönüşlerini de tamamladık. Şimdi düz yüzden sıramı örüyorum. Düz yüzden sıramı ördükten sonra ters yüzde tekrar ön kısımlar için modelimizin kurulumunu tarif edeceğim. Kollar ve arka belli arkadaşlar, ters ilmekle başlayıp ters ilmekle bitireceksiniz ama önler için kurulumu beraber yapmak istiyorum. Sırayı tamamlayıp ters yüzde devam ediyoruz. Ters yüzdeyiz. Bant ilmeklerini ördüm. Şimdi modelimizi yapmaya başlıyoruz ön kısma. 7 ilmekten sonra 8. ilmeği düz örüp bir alt sıradan model için örüyoruz. Devamındaki ilmeği ters örüp tekrar düz ilmeği bir alt sıradan ters ilmek, düz ilmek, tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek örüp ters ilmeğimi ördüm. Bir düz ilmek daha örüp artma ilmeğine gelince artma ilmeğini ters ördüm. Ön kısmın model kurulumu düz ilmekle başladı arkadaşlar. Daha güzel oldu. Devam edip 2 ters ilmeğimi örüyorum. Kol ilmeğine de ters ilmekle başlıyorum. Düzle devam ediyorum. Ters, düz, ters, düz. Sıraya devam edip ikinci ön parça modeli tarif ediyorum. Kollar ve arka diğer sıralarda yaptığımızın aynısı olacak. Kol ilmeklerinin modelini yaptım. Mavi ayracın hizasındayız. İkinci kol ilmeklerinin modelini yapacağız. 1 2 ilmek ters örüyoruz. Ön kısmın ilmeklerine başlıyoruz model için. Artma ilmeğini ters örüyorum. Devamındaki ilmeği bir alt sıradan düz örüyorum. Ters ilmeğim, bir alt sıradan düz ilmeğim. Ters ilmek, düz ilmek, ters, düz ilmek, tekrar ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek ve düz ilmekle modeli tamamladım. Sol yöndeki şişimde 1 2 3 4 5 6 7 ilmek bant ilmeğim kaldı. İlmeklerimi haroşa örüyorum. Düz yüze dönüyorum. Şişimi yerleştiriyorum. Yaptığımız oyuntuyu görmeniz için. Yelek küçük olunca bana göre oyuntu biraz daha önemli. Çünkü küçük bir bebek giyeceği için gıdısını rahatsız etsin istemiyorum. Şimdi arkadaşlar modelli olarak örmeye devam edeceğiz. Yeterli ilmek sayısına ve büyüklüğe gelince ayrımlarımızı yapıp bedeni öreceğiz. Ön kısımlarda ilmeklerinizi tarif ettiğim gibi hesaplarsanız denk gelecektir model. Ayrıca kanalımda modelin kurulumu var. İsterseniz oradan küçük parçalarla da deneyebilirsiniz. Devam edip yeterli büyüklüğe gelene kadar örüyorum. Yeleğimizin kol kısmında yeterli ilmeğe geldik arkadaşlar. Şimdi
ön kısımları ve arkayı modelli örmeye devam edeceğiz. Kollara haroşa çizgilerimizi örmeye başlayacağız. Ölçü olarak da modelleri sayacağız. Bir de ön kısımdaki ilmekleri sayarak size ölçü vereceğim. Model için saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model yaptım. 8. modelden sonra düz yüzden ve ters yüzden 2 sıra örgü ördüm. Ön kısmın ilmekleri de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31. 31. ilmek bu sırada ekleyeceğimiz artma ilmeği. Artma ilmeğinden sonra 2 düz ilmeği örüyorum. Kol için artma ekliyorum. Daha sonra kol ilmeklerini haroşa örmeye başlıyorum. İlk kol kısmının ilmeklerini haroşa örerek tamamlayacağım. Bu kısımda artmalarımı ekleyeceğim. Arka kısmın ilmeklerini modelime göre örüp diğer kolda da haroşa örgüye döneceğiz. Yaka kısmındaki gibi 1, 2, 3, 4 çizgi haroşa yaptıktan sonra kol ilmeklerini kapatacağız. Devam edip sıralarımı tamamlıyorum. Sıraları tamamlayınca tarife devam edeceğim. Tamamladım kol bölümündeki 4 çizgi haroşayı. Şimdi kol ilmeklerini kapatıp beden kısmını örmeye başlayacağız. İlmeklerimi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu seviyede ilmeklerimizin sayısı önler 34 ilmek, kollar 51 ilmek, arkası 61 ilmek. Son sıra düz yüzden ördüm. Ters yüzden de ön ilmeklerini örüp tamamladım. Bir tığla şimdi kol ilmeklerini kapatmaya başlayacağız. Ters yüzden kol ilmeklerini kapatırken bu 2 düz ilmekleri de kapatacağız arkadaşlar. Çünkü beden kısmında fare dişi açan bir model olduğu için bu ilmeklerin tamamını kol ilmekleriyle birlikte kapatacağım. Bir tane ilmek alıyorum. Son ördüğüm ilmeğin içinden tığımı takıyorum. İlmek kapatmak için ilmeğimi oluşturdum. Daha sonra ilmekleri ters örerek tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Yaptığımız ilmek kapatma böyle devam ediyorum. Bu kısımlarda tarife tekrar devam edeceğim. Kol ilmeklerinde az bir ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de kapatıyorum. Artma ilmeğimizi ters örüp aynı şekilde kapatıyoruz. 2 tane düz ilmeği de kol ilmekleriyle birlikte örüp kapattık. Tığımızda kalan ilmek kapatmak için kullandığımız bu ilmeği de diğer şişime atacağım. Daha sonra artma ilmeği ile birlikte ikisini birlikte arka kısımdaki artma ilmeği ile birlikte örüyorum. Yerleştiriyorum ipimi. Daha sonra arka kısmın ilmeklerini ters örerek diğer kola doğru ilerliyorum.
Kol ilmeklerinin bu kısımda, kol ve arkanın birleştiği bu kısımda tarife devam ediyorum arkadaşlar. Arka kısmın ilmeklerini ördüm. Kalan son birkaç ilmeği örüyorum. Artma ilmeğini de ördükten sonra ikinci kolun ilmeklerini kapatmaya başlayacağız. Tığımı alıyorum yine. Son ördüğüm arka kısmın ilmeğinin içinden tığımla bir ilmek takıyorum. Düzeltiyorum. Daha sonra düz ilmekleri ters örerek kapatıyorum. Düz ilmek derken bu kısımda düz olan, ters yüzde ters olan ilmeklerimiz. Daha sonra kol ilmeklerine artma ilmeğini de ördükten sonra kol ilmeklerini de aynı şekilde tığımla örüp kapatıyorum. Devam ediyorum. Sol yönde kol ilmeklerinin son ilmeklerinde devam edeceğiz. İkinci kol ilmeklerindeyiz. Devam ediyoruz. Artma ilmeğini ters örüp kapatıyorum. Daha sonra devamındaki 2 tane ilmeğimizi de örüp kapatıyorum. İlmek kapattığım ilmeğimi de şişime takıyorum. Diğer yöndeki şişimin uç kısmını alıyorum. İpimi örgünün ters yüzüne atıp ikisini birlikte öreceğim. Biraz yerleştiriyorum. Tamamladım kesme işlemini. Ters yüzden ikinci ön parçanın ilmeklerini ters örerek tamamlıyorum. Düz yüzde ilmeklerimi sayıp hesaplayacağım. Modelime göre nasıl bir işlem istediğini kontrol ettikten sonra düz yüzde tarife devam edip ilmek sayısını söyleyeceğim arkadaşlar. İlmeklerimi sayıp hesapladım arkadaşlar. Modelime göre saymayı da yaptım. Şimdi beden kısmında 34 ön ilmekler, 61 ilmekte arkası, toplamda 129 ilmeğimiz var. Ama bizim modeli örülüşüne göre bu kısımda birer ilmek eksiğimiz var denk gelmesi için modelin her iki kol altında. Fare dişi açan bir model olduğu için ben ilmek eklemek yerine keseceğim. Düz yüzde ilk kol altında kesmemizi yapacağız. Şimdi 2 ilmek eksiltince de 127 ilmekle beden kısmını modelli şekilde öreceğiz. Ön kısmın ilmeklerini örüyorum. Son bir ilmeğim kalınca bu bir tane ilmeği karşı yönden bir tane daha ilmek alıyorum şişime. İkisini birlikte düz örüyorum. Arka kısımdan sağ yönde bir ilmek eksiltmiş oldum. Devam ediyorum. İlmeklerimi düz örerek ilerliyorum. Diğer kol altında keseceğimiz ilmeği tarif ediyorum. Ters yüzden model sırasını bir ters bir düz örgüyü tamamladım. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Denk geldi şimdi modelimiz. Bir de bu kısımda 2 ilmeği birlikte ördüğüm ilmeği fare dişi modeline göre bir alt sıradan değil de şişteki sıradan örmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer kısmı da aynı şekilde yaptım ben. Şişteki
sıradan ördüm. Yoksa bu ilmeklerimizin olduğu bölüm sökülür ve hoş olmayan bir görüntünüz olur. Devam ediyoruz şimdi. 127 ilmekle beden kısmında yeterli uzunluğa gelene kadar modelli öreceğiz. Tamamladığımda modelleri sayarak ve mezura ile ölçü vereceğim size. Yeleğimizin beden kısmında ilerledim arkadaşlar. Yeteri kadar fare dişi modeli ile ördüm. Şimdi size mezura ile ölçerek bir de model sayısını sayarak ölçü vereceğim. Düzeltiyorum yeleğimi. Kol altından uzunluğunu ölçtüğümüzde bu kısımdan yeleğimizin uzunluğu 15 santim. Model sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. 17. modelden sonra düz yüzden düz, ters yüzden ters 2 sırada örgü ördüm. Model örmeyi bırakıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi haroşa örgüye dönüyoruz. Haroşa örgülerimi, sıralarımı tamamlayacağım. Kol kısmındaki gibi ilmeklerimi kapatıp daha sonra devam edeceğim ölçüleri ve diğer işlemleri için. Tamamladım arkadaşlar. Yeleğimin sıralarını, ilmeklerimi kapattım. İpimi kesmiyorum çünkü kalan ipimle bir tığ işi yapmak istiyorum. Beden kısmına yalancı trabzan yapacağım. Bantlara da farklı bir teknikle bir tığ işi yapacağım. Tığ işiyle bu gösterdiğim işi yapmak istemeyenler 2 çizgi daha haroşa örüp ipini kesebilir. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın üzerine bir ip dolayıp ilk ilmeğe, birinci ilmeğe tığımı takıp tığımdaki 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar tığıma doluyorum ilmeğimi. İkinci ilmeğime yalancı trabzanımı yapıyorum. Üçüncü ilmeğe de aynısı. Her ilmeğe bir tane yalancı trabzan yaparak beden kısmını tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sol yönde bant kenarına yapacağım işi tarif edeceğim. İlerledim yalancı trabzanlarda arkadaşlar. Kalan son birkaç ilmeğimi de tamamlıyorum. Daha sonra ön bantlarda yapacağımız işi tarif edeceğim. Her ilmeğe birer tane yalancı trabzan yapıyoruz. Sonuncusunu da yapıp tamamladım. Görüntüsü de gayet güzel oldu. Şimdi bant kısmına yapmaya başlayacağız. Son olarak bir de bant kısmından bir ilmeğe bir tane daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Son olarak yalancı trabzan yaptığım ilmeğe tığımı takıp bir ilmek alıp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Bant ilmeğinden tığımı düz yüzden ters yüze doğru takıp bir ilmek alıp tığımdaki ilmekten kaydırıyorum. Yeniden yapıyorum. Tüm ilmeklere takıyorum tığımı. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten kaydırıyorum.
Devam edeceğiz bant boyunca. Birkaç tane daha yapıp nasıl durduğunu tekrar göstereceğim arkadaşlar. Düz yüzü, ters yüzü bant kısmında tamamlıyorum. Yaka kısmında her ilmeğe bir tane yalancı trabzan yapıp diğer bantta da bu işin aynısını yapıp tamamlıyorum. Daha sonra yeleğimin ölçülerini mezura ile vereceğim. Tamamladık yeleğimizi arkadaşlar. Büyüklüğü 3 aylıktan 9 aylığa kadar giyilecek şekilde bir büyüklükte oldu. Sadece bir yumak kullandık yeleğimizde. Etek kısmındaki yalancı trabzanlardan yaka kısmına da uyguladım. Bant kısmındaki yaptığımız zincir işinin görüntüsü de böyle. Düğmelerimizi diktim. Şimdi mezura ile size ölçü vereceğim. Birazcık düzeltiyorum yeleğimi. Tüm boy uzunluğu yeleğimizin 28 santim. Kol altından uzunluğu da bu kısımdan ölçtüğümüzde 17 santim arkadaşlar. Tekrar ekranda göstererek ölçeyim. 17 santim. Söylediğim gibi 3 aylıkken giydirip 9 aya kadar kullanacağımız büyüklükte oldu. Özellikle küçük çalıştım. Yumağım bir taneydi. Benimle birlikte yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Tarifimin de sonuna geldim. Hepinize sevgiler yolluyorum.